Merhaba, Tunç White kanalına hoş geldiniz. Şimdiye kadar bu kanalda insanın doğaya neden bu kadar çekildiğini, özgürlük duygusunun aslında nereden geldiğini ve bizi köklerimize bağlayan eski izleri konuştuk. Kamp ateşinden dağ yollarına, sessizlikten ilkel hafızamıza kadar hep aynı sorunun etrafında dolaştık. İnsan gerçekten ne arıyor? Bu kez yönümüz geçmişe değil geleceğe dönüyor. İnsanlık nereye gidiyor? Ve daha da önemlisi insan daha güçlü bir varlığa dönüşürken hala insan kalabilecek mi? İnsan binlerce yıl boyunca gökyüzüne baktı, yıldızları izledi, fırtınadan korktu, açlıktan kaçtı, hastalığa yenildi. Ölümün karşısında sessiz kaldı. Uzun süre boyunca insanın en büyük isteği basitti, hayatta kalmak. Ama artık başka bir çağdayız. Bugün insan sadece hayatta kalmak istemiyor. Daha fazlasını istiyor. Daha uzun yaşamak istiyor, daha güçlü olmak istiyor, daha zeki olmak istiyor, daha hızlı düşünmek, daha az acı çekmek, daha çok bilmek istiyor. Hatta belki de en sonunda kendi sınırlarını aşmak istiyor. İşte burada karşımıza tekinsiz bir fikir çıkıyor. Homo Deus, tanrılaşan insan. Ama bu fikir kulağa ne kadar güçlü gelirse gelsin, içinde karanlık bir soru taşıyor. İnsan yükselirken neyi geride bırakıyor? Daha gelişmiş bir varlığa dönüşürken içindeki en eski sesi susturuyor olabilir mi? Belki de insanlık yeni bir çağın kapısında duruyor. Ama bu kapının ardında bizi neyin beklediğini kimse tam olarak bilmiyor. İnsan tuhaf bir canlı. Zayıf doğdu, pençesi yoktu, keskin dişleri yoktu, soğuğa karşı savunmasızdı. Karanlıkta iyi göremiyordu ama başka bir şey vardı. Hayal kurabiliyordu. Bir taşı alete çevirdi, ateşi yanına aldı, mağaradan çıktı, toprağı işledi, şehirler kurdu, makineler yaptı. Sonra makinalarına düşünmeye öğretmeye başladı. İnsan hiçbir zaman olduğu yerde kalmadı. Her seferinde sınırını gördü, sonra o sınırı geçmek istedi, bugün de aynı şeyi yapıyor. Ama bu kez sınır dışarıda değil. Bu kez sınır bedenin içinde, zihnin içinde, yaşamın süresinde, ölümün gölgesinde. İnsan artık sadece dünyayı değiştirmek istemiyor. Kendini de yeniden tasarlamak istiyor. Daha dayanıklı bedenler, daha keskin zihinler, daha uzun ömürler, daha kusursuz kararlar kulağa etkileyici geliyor. Ama kusursuzluk fikri her zaman masum değildir. Çünkü insan kusurlarından da oluşur. Korktuğu için dikkat eder, acı çektiği için değişir, kaybettiği için hatırlar, yorulduğu için durmayı öğrenir. Eğer insan bütün zayıflıklarını silerse geriye daha güçlü biri mi kalır? Yoksa daha eksik biri mi? Bu sorunun cevabı kolay değil. Çünkü insanın en büyük başarısı bazen en büyük tehlikesine dönüşür. Gelecek her zaman büyük bir patlamayla gelmez. Bazen çok sessiz gelir. Bir bildirim sesiyle, bir ekran ışığıyla, bir öneri algoritmasıyla, bir sağlık verisiyle, bir yüz tanıma sistemiyle, bir yapay zeka cevabıyla. Önce hayatı kolaylaştırır, sonra alışkanlık olur, sonra vazgeçilmez hale gelir. Ve bir gün insan artık fark eder. Kendi kararlarının etrafında görünmeyen eller dolaşıyor. Ne izleyeceğini sistem söylüyor. Nereye gideceğini harita söylüyor. Nereye satın alacağını reklam söylüyor. Neyi seveceğini alkış belirliyor. Neye kızacağını kalabalık gösteriyor. İnsan hala seçtiğini sanıyor ama seçeneklerin çoğu ona çoktan hazırlanmış oluyor. Bu çağın karanlığı burada başlıyor. Çünkü baskı artık her zaman sert görünmüyor. Bazen yumuşak geliyor, rahat geliyor, parlak geliyor. İnsanı zorlamıyor, insanı ikna ediyor. Ve insan kendi isteğiyle teslim olduğu şeyleri daha geç fark ediyor. Homo Deus fikri sadece güçlü bedenler ya da uzun ömürle ilgili değil. Aynı zamanda insanın veriye dönüşmesiyle ilgili. Adımlarımız, uykumuz, kalp atışımız, yüzümüz, sesimiz, ilgimiz, öfkemiz, korkumuz hepsi ölçülebilir hale geliyor. Ölçülen şey yönetilebilir, yönetilen şey yönlendirilebilir. İşte bu yüzden gelecek sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda insanın kendine sahip çıkma meselesi. Çünkü bir gün en büyük soru şu olabilir: ben gerçekten bunu mu istedim? Yoksa bana bunu istemem mi öğretildi? İnsan zihni geleceğe koşarken bedeni çok daha eski bir yerde duruyor. Kalbimiz hala korkuya hızlanarak cevap veriyor. Kaslarımız hala hareketsiz kaldığında zayıflıyor. Gözlerimiz hala ufka bakmak istiyor. Ciğerlerimiz hala temiz havayı tanıyor. Derimiz hala rüzgarı, suyu, soğuğu ayırt ediyor. Bedenimiz modern dünyaya bir anda gelmedi. Onun hafızası çok eski. Ama bugün
Çoğu insanın gününü kapalı alanlarda geçiriyor. Yapay ışık altında yaşıyor. Ekranlara bakıyor, saatlerce oturuyor, nefesini bile fark etmeden günü bitiriyor. Sonra da neden huzursuz olduğunu anlamaya çalışıyor. Belki de cevap karmaşık değildir. Belki de insan kendi bedeninin dilini unutmuştur. Çünkü beden konuşur. Yorgunlukla konuşur, sıkıntıyla konuşur, ağrıyla konuşur, uykusuzlukla konuşur, sebepsiz bir boşluk hissiyle konuşur. Ama modern insan bu sesi çoğu zaman bastırır. Bir kahveyle, bir ekranla, bir alışverişle, bir sonraki hedefle, bir sonraki bildirimle. Homo Deus geleceğin insanını anlatırken çok büyük şeylerden bahseder. Ölümsüzlük, üstün zeka, biyolojik gelişim, yapay destekli yaşam. Ama belki de en basit soru hala orada duruyor. İnsan kendi bedeninde rahat mı? Bir dağın yamacında yürürken, bir ormanda nefes alırken, gece gökyüzüne bakarken, ateşin yanında sessizce otururken insan bazen kendine daha yakın hisseder. Çünkü orada hiçbir şey onu ölçmez, hiçbir şey ondan veri toplamaz, hiçbir şey ona ne hissetmesi gerektiğini söylemez. Sadece var olur. Ve bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey budur. Sadece var olmak. İnsanın en eski korkularından biri ölümdür. Bu korku şehirler kurdurdu, dinler doğurdu, efsaneler yarattı, bilimi hızlandırdı, tıbbı geliştirdi. Bugün insan ömrünü uzatmak için her zamankinden daha fazla şey yapıyor. Hastalıkları yenmek istiyor, yaşlanmayı yavaşlatmak istiyor, bedenin bozulmasını durdurmak istiyor. Bu çaba anlaşılır çünkü yaşamak güzeldir. Ama burada ince bir çizgi var. Ömrü uzatmak hayatı derinleştirmekle aynı şey değildir. Bir insan çok uzun yaşayabilir ama hiç gerçekten durmamış olabilir. Hiç sabah sessizliğini duymamış olabilir. Hiç kendi korkusuyla yüzleşmemiş olabilir. Hiç sevdiği bir anın içinde tam olarak kalmamış olabilir. O zaman soru değişir. Ne kadar yaşadık değil, nasıl yaşadık? Belki de geleceğin insanı ölümü biraz daha uzağa itebilir ama ölüm uzaklaşırken hayat da uzaklaşıyorsa bu gerçekten zafer midir? Homo Deus düşüncesinin en sarsıcı tarafı burada. İnsan Tanrı'ya benzemek istiyor ama Tanrı gibi olmak isteyen insan bazen insan gibi yaşamayı unutuyor. Çünkü insan olmak sadece güçlü olmak değildir. İnsan olmak kırılgan olduğunu bilmektir. Bir gün biteceğini hissetmektir. Bu yüzden bugünü anlamlı kılmaya çalışmaktır. Sınırsız bir yaşam fikri çekici görünür. Ama sınırlar bazen hayatı daha değerli yapar. Gün batımı güzeldir çünkü sonsuza kadar sürmez. Bir yolculuk değerlidir çünkü bir sonu vardır. Bir an kıymetlidir çünkü geçip gider. Belki de bizi canlı tutan şey her şeyi aşmak değil, bazı şeylerin geçici olduğunu bilerek yaşamaktır. İnsanlık ileri gidiyor. Bunu durdurmak mümkün değil. Yapay zeka gelişecek, biyoteknoloji ilerleyecek, şehirler değişecek, bedenler izlenecek, zihinler desteklenecek, hayat daha hızlı, daha bağlı, daha hesaplanabilir hale gelecek. Belki geleceğin insanı bugünkünden çok daha güçlü olacak. Ama asıl mesele güç değil, asıl mesele yön. Çünkü nereye gittiğini bilmeyen biri için hız tehlikelidir. İnsanlık bugün çok hızlı ilerliyor. Ama belki de en çok sorması gereken soru hala çok eski. Ben kimim? Sadece veri miyim? Sadece beden miyim? Sadece zihin miyim? Sadece tüketen, çalışan, izleyen, seçen bir varlık mıyım? Yoksa daha derinde de başka bir şey mi var? Belki insanın içinde hala eski bir ritim var. Toprağı görünce sakinleşen, suyun sesinde duran, rüzgarı duyunca içi açılan, yıldızlara bakınca küçülen ama aynı anda büyüyen bir taraf. Bu taraf ilkel değil, bu taraf eksik değil. Bu taraf insanın kökü. Ve kök olmadan yükselmek tehlikelidir. Çünkü ne kadar yukarı çıkarsan çık, seni tutan bir şey yoksa savrulursun. Gelecekten korkmak zorunda değiliz. Ama geleceğe gözümüz kapalı da yürüyemeyiz. Teknolojiyi reddetmek çözüm değil. Ama insanı sadece teknolojiyle açıklamak da eksik. Belki de yeni çağın en büyük bilgeliği burada saklı. Gelişirken kaybolmamak, güçlenirken sertleşmemek, hızlanırken hissizleşmemek. Daha fazlasını isterken elimizde olanı tamamen unutmamak. Homo Deus bize büyük bir gelecek fikri sunuyor. Daha uzun yaşam, daha güçlü bedenler, daha zeki sistemler, daha kontrollü bir dünya. Ama insanlık bu yola çıkarken yanında ne götürecek? Merakını mı, vicdanını mı, kırılganlığını mı, sevme gücünü mü, sessiz kalabilme yeteneğini mi? Yoksa hepsini geride bırakıp sadece daha verimli bir varlığa mı dönüşecek? Belki de gelecek sandığımız gibi makinelerle insanlar arasında bir savaş olmayacak. Belki de asıl savaş insanın kendi içinde yaşanacak. Bir yanında sınırsız güç,
isteyen tarafı olacak. Diğer yanında sade bir anın içinde huzur bulan tarafı. Bir yanında sonsuza uzanmak isteyen aklı olacak. Diğer yanında toprağa basınca sakinleşen bedeni. Bir yanında Tanrı olmaya çalışan insan olacak. Diğer yanında insan kalmaya çalışan insan. Ve belki de asıl mesele budur. İnsanlık nereye giderse gitsin en büyük sınavı değişmeyecek. Gücü bulduğunda ne yapacak? Daha çok kontrol etmek için mi kullanacak? Yoksa daha bilinçli yaşamak için mi? Daha fazla sahip olmak için mi? Yoksa daha derin hissetmek için mi? Daha uzun yaşamak için mi? Yoksa yaşadığı zamanı gerçekten anlamak için mi? Belki insan bir gün yıldızlara ulaşacak. Belki hastalıkları yenecek. Belki bedenini değiştirecek. Belki kendi zekasını aşan sistemler kuracak. Ama bütün bunların sonunda hala bir sabah sessizliğinde durup içinden şunu soracak. Ben hala insan mıyım? Ve belki cevap geleceğin en gelişmiş makinelerinde değil, belki cevap hala çok basit bir yerde. Bir nefeste, bir adımda, bir ateşin sıcaklığında, bir dağın sessizliğinde, bir insanın diğerine gerçekten bakabildiği o kısa anda. Çünkü insan Tanrı olmaya çalışmadan önce insan kalmayı hatırlamalı. Ve belki de geleceğin en büyük gücü bu olacak. Her şey değişirken içimizde kaybolmayan o şeyi korumak. Arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.